Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Endonezya Java Adası Jakarta şehrinden kucak dolu selamlar. Güzel Türkiye'm. Çok özledim. Gerçekten de vatanım ama en azından buraya gelen dostlarımızla hasret gidererekten, güzel sohbet ederekten hasretliğimizi birazcık daha pekiştiriyoruz. Yine havalimanındayız. Yine bir dostumuzu, kardeşimizi bekliyoruz. Nasip olursa uzun zamandır konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Uzun zamandır planlar yapıyoruz. Hüseyin kardeşim geliyor İstanbul'dan. Aslen kendisinin nerede olduğunu, nereli olduğunu falan her şeyini anlatacak zaten. Bekliyoruz. Nasip kısmetse birazdan çıkış yapar. Kayda alırız. Öncelikle sizden ricam efendim. Hedefimiz 100.000 takipçi. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Videoya başlayalım. Herkes bir çantayı götürür. Hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın sen? İyiyim, sen nasılsın? Uçuşun nasıl geçti Hüseyin'im? Kanki hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Sizin keyifler nasıl? İyi, her çok şey şükür. çok iyi. Gel gel, hemen kafan şişti. Ben röportaj sonra yapacağım. Anlıyorum ben seni. Hadi gidiyoruz. Efendim biz yola devam ediyoruz. Röportaj sonra geliyor. Efendim herkese merhaba tekrardan. Yola çıktık. Havalimanına gidiyoruz. Okan kardeşimle eşini yolcu ediyoruz. Türkiye'ye gidiyorlar. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlı yolculukları olsun diyelim. Yanımda Hüseyin kardeşimle beraber, o da eşlik ediyor bana. Cümleten selamünaleyküm. Her şey yolunda. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Her günümüz ayrı güzel geçiyor şu anda. Sabah kahvaltıları, akşam yemekleri, gezmeler. Allah'a şükür şu anlık bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Okan'ım hayırlı olsun kardeşim. Allah arasını verirken Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rabbim bir yastıkta yaşlanmayı güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı nasip eylesin. Amin abi, sağ olasın. Tabii yani izleyicilerimiz soracaktır. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi, çok sağ olasın. Yani senin sayende çok mutluyuz. Güzel anlar yaşadık. Tabii zor anlar da yaşadık seninle. Allah şükür sağ salim dönüyoruz İstanbul'a, Türkiye'ye senin sayende. Sosyal medyadan tanıştın. Yıllarca konuştun. Evlilik kararı aldın. Ailenden destek aldın. Bizden destek aldın. Dağları bayırları aştın. Sevdiğin kadınla evlendin. Bundan sonra yapacağın tek şey önce Allah'a, sonra sana emanet olan bu kardeşimize iyi bakmak, iyi davranmak. Tabii ki. Birbirinize saygı, sevgi çerçevesi altında Tabii. iyi davranmak. Hayırlı evlatlara sahip olmak Allah nasip ederse. Allah razı olsun. Onları da vatanına, milletine, dinine layık evlatlar olarak yetiştirmek. Bundan sonraki senin görevin bu. Annene babana bolca selam söyle. Havalimanında yine röportaj yapacağız. Tamam güzel kardeşim. Bir soru da ben sorayım. Şimdi arkadaş uzak yere gitti değil mi? Evet. Tek başına gelseydin yapabilir miydin? Bu kadar şeyin üstesinden gelebilir miydin? Bir abi yapamazdım. Cidden söylüyorum. Yemin ederim yapamazdım Bekir abi olmasaydı. Senin özel sorunların olduğundan dolayı yapamazdım. Yapanlar var. Yapanlar var. Kardeşlerimiz var. Senin durumların biraz daha farklı. Olsun. Sen kendi durumuna göre yapamazdın. Evet. Onu da söyleyelim, altını çizelim. Yapanlar var. Belki adam eşiyle iyi anlaşıyor. Eşinin ailesi çok Evet. güçlüdür. Her şeyi halletmiştir vesaire. Bir sıkıntıyla atlatmıştır. Çünkü Türk'ün burada hiçbir şekilde gücü yok kardeşim. Aynen. Sen buraya geldin, ben yaptım. Yorumlarda yazan adamların hiçbirine itimat etmiyorum. Çünkü sen yapmadın, eşin yaptı kardeşim. Evet. Bütün her şeyini eşin Bak, o organize aynen, etti. aynen, bak, o- Yani senin burada sadece paran geçer. Hiçbir yeri bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, iz bilmiyorsun. Burada bana yorum yapıp da ya ben yaptım ya falan yapma. Sen yapmadın, eşin yaptı. Eşinin ailesi yaptı. Doğru. Çünkü şahit olduğum şey var. Mesela bazı bölgelerde şöyle bir sıkıntı var. Belgenin aslını getiriyorsun. Burada örnek veriyorum PDF olarak gönderildi. Burada printer renkli çıktı alamadığı için ne oluyor? Orijinal saymıyorlar bunu. Ne oluyor? Türkiye'den tekrar orijinalinin aslını getirmen lazım. İmzalı kaşeli. Pasaportun orijinalini istiyor adam ya. Pasaport zaten orijinal. Adam gelmeden randevu oluşturacaksın mesela. Ben şahit oldum yani. O Pasaportun yüzden araya orijinalini gireyim dedim. istiyor. Ya neler var neler. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle evlenme işlemleri bu aralar çok şey yaptılar, sıkıştırıyorlar, zorlaştırıyorlar. Sistem otomatikmen online web sitesi üzerine düştü artık. Aynen. Hani eskiden evlenme cüzdanlarını
elle yazarlardı. Benim evlilik cüzdanım öyleydi. Elle yazılırdı. Şimdi dijital ortamlarda kaydedilir. Jakarta'da bulunan Din İşleri Bakanlığı'na rapor edilir. Oradan da elçiliğimizin istediği, oradan bana evlilik cüzdanını legalize ettir. Yani aslı gibidir yaptır ve evlilik cüzdanlığının içerisine o mührü vurdur der. O da çok önemli. Bunlar araştırırlar, kontrol ederler. Eğer ki doğruysa bu evlilik cüzdanı sistemde veri tabanındaki bilgilerle aynıysa o zaman onaylanır. O onaylanmadığı sürece sizin evliliğiniz tescillenmez. Sizin eşiniz Türkiye'ye gidemez. Bayağı bir zorlaştı. Ama Allah kolaylık versin, sabır versin, sükunet versin. Bir de bolca para versin diyelim. Hayırlısı olsun çünkü çok para gidiyor. Bunun bilgisi olsun. Tabii Türkiye'deki yaptığın düğünden yarı fiyatına gidiyor. Onu söyleyeyim yani. Türkiye'de 2 milyona düğün yapıyorsan burada maksimum 800'ü, 500'ü, 600'ü, bazen adamın biri 300 bin liraya yaptım ben de oluyor. Bazıları değişik şeyler yapıyor. Çünkü uçak biletleri de patladı gitti bu aralar. Çok yüksek mevlalarda. Allah yardımcımız olsun. Allah buraya gelenlere sabır versin, sükunet versin ve bolca rızık versin, para versin. Kardeşlerimizin de evlenecekleri için dua ediyoruz. Devam ediyoruz. Yollara devam. Canım kardeşim Azerbaycan'dan isim soyisim alayım. Elçin Mehmetli. Azerbaycan'dan evet. Elçin kardeşim direkt beni gördü, sarıldı can kardeşim. Sana da yardımcı olmuşum. Evet, bilgi vermişim. Evet, WhatsApp'tan bilgi. Teyzene selam söylüyorum buradan. Benimle teyzen iletişime geçti, doğru mu? Evet, bilgi almak için. Nereden evlendin? Çıkaran şehrinden. Çıkaran şehrinden evlendin. Kaç aydır buradasın? 2 aydır buradayım, şimdi dönüyorum Azerbaycan'a. Hayırlısı olsun. Size yardımcı olan birileri oldu mu? Zor mu oldu? Evlilik işlemleri nasıldı? Evet, yardımcı olan birileri oldu sağ olsunlar. Bilgi verdiler ama geri kalan kısmını evlilik ondan sonrasını yalnız yaptım. Eşinin ailesi mi yardımcı oldu? Evet, onunla birlikte gittik. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Rabbim bir yastıkta mutlu olmayı nasip eylesin derler. Bizim Türkler öyle söyler biliyorsun. Peki buradan Azerbaycan'a bir şey söylemek ister misin? Sevenlerine, ailene? Herkese selam söylüyorum, arkadaşlara, aileye, sevdiklerimize. Dönüyoruz inşallah. Evet, eşin de orada direkt. Evet, ailesi orada. Ailesi bayağı Kalabalıklar, kalabalık gelmişler. Cansın kardeşim. Teşekkür Sampay ederim Cumpa yap istersen. Sampay Cumpa. Evet, veda vakti geldi. Kardeşimizi yolcu ediyoruz. Okan kardeşim, yolun bahtın açık olsun. Gel. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Yengem önce Allah'a sonra sana emanet. Hadi selamat ya. Tolon fokus aban ya. Fokus aban ya, follow aban desin ya. Şimdi yengem alıyorsun içeride pasaport kontrolünden önce güvenlikten geçiyorsunuz. Sonra pasaport kontrolünde o dediğim dedektörlerden geçersin. Sonra da kapına gidersin. Kapın zaten yazıyor. Yolun bahtın açık olsun. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı canım? Çok sağ olasın. Çok Allah razı olsun yani. Senin sayende Estağfurullah. döneyim, sağ salim dönüyorum. Estağfurullah. Ailene bir şey söylemek ister misin? Bana destek veren aileme, iş arkadaşlarıma, Bedirhan abiye, herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok destek verdiler. Sana da çok mahcuplar Selamlar. yani. Selamlar var sana. Canlar. Buradan bütün seni sevenlere selam olsun. Hadi gidin kardeşim. Yolun bahtın açık olsun. Hadi. Selamat. Bay bay. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir içerikle sizlerleyiz. Hüseyin kardeşimle, Mehmet abiyle beraber oturduk, sohbet muhabbet ediyoruz. Sizlerle de şimdi bu muhabbetin içeriğini anlatacağız. Hüseyin kardeşimi tanıyacağız öncelikle. Sonra Mehmet abiyle de sohbet edeceğiz tabii ama öncelikle sizlerden ricam, kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hadi videoya başlayalım efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Önce herkese bir selam verelim. Kendimizi tanıtalım. Aynı zamanda teşekkürlerimizi de edelim. Ben Hüseyin Meriç, 36 yaşındayım. Cümleten herkese selamünaleyküm. İlk önce teşekkürümü sana yapayım. Dün akşam geç saatlerde beni aldınız. Getirdin eve,
yemeğimizi yedik. Yani otelimize yerleştik. Ertesi günde kahvaltıyı yaptık şimdi bugün. Teşekkürlerimizi bitirdik. İlk önce Bekir kardeşimi nasıl tanıdım onu anlatayım. Bir gün evde oturuyordum. Akşam vakitlerinde canım sıkılıyordu. Böyle normalde yurt dışına gitmeyi seviyordum. Tatil yerlere bakarken dedim ki internetten sağa sola hani Fas'a nereden gidilir, nereleri gezilir falan filan diye. Daha sonradan önerilen kısımlarda gördüm seni. İlk başta dedim ki çok büyük bir dümen dönüyor. İnsanları tokatlayacaklar, yer arıyorlar diye. Sonra devam ettim videoyu böyle şeylerine en çok dikkat ettim. Aynı kişiler daha sonradan devam ediyor mu? Arada ne kadar süre geçmiş? Nerede yaşıyorlar? Ya da mutlular mı? Türkiye'ye döndükten sonra da ne sıkıntılar yaşadılar? Onlara çok dikkat ettim. Bunları yaparken de acaba dedim ya Bekir etrafında birileri var. İşte onlarla anlaşma mı yapıyor? İşte çağırdı. Mesela burada Mehmet abiyi de tanıdım. Dedim ki herhalde konuşuyorlar. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Daha sonra da kurgulan ya bu iş kurgulanıyor. Ama yavaş yavaş içine girdikten sonra seni tanıyalı ne kadar oldu? Bir 7 ay kadar bir süre oldu. 7-8 ay oldu. Bu süre zarfında seni de test ettim ben. Çünkü babamın oğlu değilsin. Daha önceden tanımıyordum. Videolardan izliyorum. Sonradan hani konuşuruz çünkü buraya geleceksin, biletlerini alıyorsun. Daha sonradan ne oluyor? Telefonu açmayabilirsin. Ben bir daha oradan buraya seni bulmaya mı geleceğim? Tanımıyorum, yeri de bilmiyorum. Bazı senin şunu dikkat etmeye çalıştım. Senin söylediklerinle yaptıkların birbirini tutuyor mu? Ona dikkat ettim. Bir de Türkiye'ye bir geldin. Yüz yüze de bir tanışmış olduk. Bir 2 saat falan oturduk. Böyle bir yola çıktım. Sonradan videoları izleye dikkatimi çekti. Ya dedim anlatılanlar benim garibime gitti. Çünkü anlatılanlarda şey vardı. İşte hatun diyelim. Hatunlar işte konuşurken özür diliyorlarmış. Yok sürekli. Yani bunun sebebi de örnek veriyorum şuradan şuraya suyu koydu diyor özür diliyor. Ya bu benim çok garibime gitti. Bunun bir dümen olabileceğini hatta seni ilk başta ben de şey sandım. Sen tanıştırıyorsun insanları. İşte sen buluyorsun ama burada da şöyle bir risk var. Yani iyi ki yapmıyorsun böyle bir şeyi. Şimdi sen ayarladın. Adam konuştu. Kız ya da erkek kötü oldu. Kime ulaşacaklar? Sana ulaşacaklar. Kızın ailesi ya da çocuğun ailesi sana ulaşacak. Ben de böyle sandım. Sonradan ya ben nasıl tanışırım diye yola çıktım. İşte videolardan izlediğim kadarıyla arkadaşlar birkaç program söyledi. Oradan tanıştım. Ben de hangi sitede? Müslüman'dan. Şey verebiliyoruz değil mi? Müslüman.com. Müslüman.com'dan ben tanıştım. İçeriğini bilmiyorum, tekrar ediyorum. Çünkü bazı Türkiye'de de yaygın olan ben programları burada da test ettim. İşte konumumu buraya aldım. Buraya aldığımda da hani buranın o program Türkiye'de yaygın ve hızlı bir şekilde kullanılıyor. Ve aslında doğru olarak kullanılmıyor. Burada şeyleri test etmek için onu yükledim. Kızlar nasıl? Hani herkes mi böyle? Olmayanlar da var mı? Çünkü insanlar şöyle de sanıyor olabilir. Endonezya'ya geleyim, ben evleneyim. Hepsi iyidir. Tabii ki genel olarak iyiler ama her dünyada olduğu gibi iyisi de var, kötüsü de var. Bundan dolayı ben birkaç programı yükledim. Oradan test ede. Zamanla şimdi eş adayım diyeyim. İnşallah yakın zamanda evleneceğiz. Onunla tanıştım. Muhabbeti, sohbeti çok hoşuma gitti. Hatta videoda görüyordum. Diyorlardı ki işte ya su içti eş adayım. Su içerken benden özür diledi. Ya dedim ki ne oldu benim anlamadım. Çünkü dili de bilmiyorsun. Çeviri üzerinden konuşuyoruz biz. Dili de bilmediğim için dedim ki herhalde yanlış bir şey oldu. O yüzden özür diliyor. Dedim neden özür diliyorsun? Dedi ki karşında işte su içtiğim için. Bunu duyunca bir şok oldum. Yani birkaç videoda arkadaşlar söyledi. Kurgu sanıyordum. Şu anda onun içindeyim. Kurgu gibi yani bana. Şu an buradayım. Şaka geliyor bana yani. Aslında genel manada baktığımız zaman mantıklı bir iş değil. Yani Türkiye'den çıkacaksın. Buraya geleceksin. İşte birisi sana okey diyecek. Yani şöyle düşün. Amerika'dan birisi bana yazıyor. Gel buraya. Ben oraya hadi gideyim. Gittin. Ya tokatlarlar. Ya bir organizasyon olabilir. Bir şeyler olabilir.
Bu yüzden aslında mantıksız geliyor ama senin videolarından şuna biraz da itimat ettim. Ben ta en eski videondan en yeniye kadar atlamayarak, bazı sıkıldığım yer olup belki bir iki kaydırmışımdır ama sen ne soruyorsun ya da eş adayları ne soruyor ya da ne gibi sıkıntılar yaşanıyor, onları çözmeye çalıştım. Buna istinaden konuşmaya başladım. Dikkatimi çeken bir sürü unsur oldu. Bu özür konusunda tabii ki kimsenin kölesi değildir. Yani onlar şu manada yapmıyor. İyi gözükeyim değil. Kendi yapısal Alçak özellikler. gönüllü. Bundan dolayı yapıyorlar. Bundan dolayı ilgimi çekmeye devam edince ben de konuşmayı devam ettirdim. Daha sonradan sadece şuna güvenmedim. Kızın, yani şimdi bir kızla konuşursun, okeyleşirsin ama daha sonradan ailevi sorunlar çıkabilir ya da benim ailem kabul etmeyebilir. Ben ne yaptım? Her şeyi doğru şey. Çünkü anne babası, yani duası almak çok önemli bir şey. Kendi annemle, ben babamla istişaremi yaptım. Sonradan da kızın ailesiyle konuştum. Sadece annesi babası değil. Ben 2 tane erkek kardeşi var. Onlarla da konuştum. Çünkü çıkıp buraya geldikten sonra olmuyor gibi bir şey olduğu zaman tabii ki herkes istediği zaman evlilik başlamadan önce vazgeçme hakkına sahiptir. Bir şey yanlış olur. O yanlış görür. Bir şey olur. Ben ailesiyle konuştum. Ailesi de son derece mütevazi, anlayışlı insanlardı. Zamanla konuştum. Hatta kendi aramızda onların dillerinde şakalar öğrendim. Bizim kendi Karadeniz yöresinde şakalar var. Hatta ofluyum elhamdülillah dedirtmeyi öğrettim. Onunla kendi aramızda şakalardır yani. Bir insanı onu öğrettiğin zaman bak işte sana özentilik yapıyor ya da seni kandırmak için geliyor değil. Bir arada bir güleceksin yani. Bir ulusa sesleniş yapmıyoruz çünkü. Bir yuva kurmak için yapıyorsan güleceksin, konuşacaksın, muhabbet edeceksin. Böyle diyerek yola çıktık. Hatta ben şey diye düşünüyorum. Buradan oraya belgeleri şimdiden diye yolluyoruz. Buradaki sıkıntılar bizim Türkiye'de düşündüğümüz gibi olmuyor. Yani buraya geldikten sonra bir evrak şu eksik, bu eksik denildiği zaman kaç saatlik geri uçuş mu yapacaksın? Ki günübirlik uçak bileti alırsan da, hatta sen bana dedin ki abi erkenden alalım biletini, sonradan biletler pahalı oluyor. Ya ben de şöyle düşündüm, bu da kendi işini yüzüne karşı söylüyor. Kendi işini düşünüyor. Ondan dolayı erken çağırıyor beni ama sonradan bir baktım hakikaten aldığım biletle o zaman aldı ya şu anki fiyattan o zamanki bilet farkı, 4 tane bilet alabiliyorum gidiş geliş. Teşekkür et bana. Teşekkür ederim canım. Ondan dolayı ya ben Hep beni nasıl tanıtıyorsan tanıtmak değil. Şimdi insanların kafasında şüpheler olabilir. Bunları gidermemiz lazım. Devam et sen. Sen neyi? Sana söz, mikrofon sende. Sen konuş. Sen neyi? Ben çünkü gördüğümle mesulüm. Tabii. Öğrendiğimle. Onun dışına ekstra yalandan bir şey söyleyemem. Çünkü kendi sözlerimden mesulüm. Bu yüzden ben de hani seni de test edeceğim. Yol arkadaşlığı yapacağız. Birbirimizi tanışacağız. Sen bana güveneceksin ki benle yola çıkacaksın. Ben sana güveneceğim ki seninle yola çıkacağım. Buraya geldikten sonra şu var bu var denildiği zaman ne olur, insan şüphelenmeye başlar. Ya da ben sana farklı şeyler anlatmaya başlasın. Sen dersin ki bu adam böyle konuşuyordu. Şimdi farklı konuşuyor diye. Böyle seninle zamanında zaten gün için, hatta gece vakti de seni aradım, Allah razı olsun şu iş var diye. Teşekkür ederim yani, jest ettin bir aramızda, ufak bir jest ama benim için manalıydı, bu çiçek meselesi var ya. Gittin, bir ufak bir pürüz vardı. Buradaki çünkü sistemde şöyle sıkıntılar var. Biraz daha rahat insanlar yani sistemi uğraşına, çok detaylı vermeyeyim ki ben buradan gideceğim, arkadaş burada kalacak. Ondan dolayı yavaş ilerliyor. Bu yüzden bütün belgelerimizi gerçekten güzel çalışıyor şey konusunda. Hani şu lazım, bu lazım, bu lazım. Bu da istenebilir. Bunu garantiye alalım, sonradan bununla uğraşmayalım diye. Biz de yolumuza çıktık abi, inanarak. Sağ olsun işte dediğim gibi yenge hanıma da çok teşekkür ederim. Yeni bir çocuğun oldu. Allah razı olsun. Daha küçücük. Akşam vakti hani yemeğimizi yaptı, sabah kalktı, kahvaltımızı hazırladı. Şu anlık her şey iyi gidiyor. Soru cevap da yapabiliriz. Mehmet abi de bir şeyler anlatabilir. Yapacağım. Öncelikle daha öncesinde hiçbir evlilik yaptın mı? Ben evlendim, boşandım. Çocuk? 2 tane çocuğum var. Yaş kaç bu arada? Çocukların biri 10 yaşında, biri 5,5 yaşında. Senin yaşın Benim kaç? 36, onu söylemiştim başta. Bir de ne iş yapıyorsun? Biz inşaat sektöründeyiz diyelim.
Öyle geçiştirelim. Bu arada onu sorduğunda güzel oldu aslında. Kendi arkadaşlar eş adayını da ararlarken kendilerini aslında parayı Gariban. göstermesinler. Gariban Gariban diye göstersinler. göstersinler. Biliyorsun benim buraya Aynen. geldim fakir Sen bunu olarak. rahatlıkla konuşabilirsin. Büyük ihtimalle bunu düğünden sonra yayınlayacağım. Evet. O zaman iş işten geçmiş Yani, olacak zaten. onunla Yenge ilgili Hanım'ın benim- haberi olsa da olur. Problem değil. Onunla ilgili en ufak bir şüphem yok. Çünkü bana ne iş yapıyorsun, aylık gelirin ne kadar, ne arabaya biniyorsun. Bu tarzda yemin olsun hiçbir soru sormadı. Sadece dedi ki kavga gürültü olmasın, huzurlu yaşayalım. Bir yanlışımız olursa birbirimize karşı konuşalım. Zaten olması gereken de o. Doğru mu abi? Çok mütevazi bir hanım. Ben gittim gördüm. Güzel bir ailesi var. Karakterli. Ben de Müslüman bir ailesiyle aile. konuştuğum kadar telefonda Evet. yani o kadar sanki dersin ki bir başkanla konuşuyormuş gibi o kadar anlayışlı ve güzel konuşuyor mütevazilik konusunda. Beni onlar çok şaşırttı. Sonrasında tabii ki onların beklentisi işte kızımız şöyle villaya gidiyor, şöyle Porsche'lere biniyor falan filan diye bilmiyorlardı zaten. Onları söylemiyor. Bunların tek istediği oğlumuz kızımıza iyi baksın. Şimdi Önemli senin olan. bir söylemediğin şey var. Özellikle annenin ellerinden öpüyorum. Devamlı Anladım. aradığında da sesini duyuyorum, konuşuyor. Babana da selamlar, saygılar. Aleykümselam. Kardeşlerine, ailene, bütün sevenlerine. Şunu söylemek istiyorum. Bu fikir nereden geldi aklına? Yani hani Evlenme konusu mu? Yok. İşte yenge hanıma sen şunu demişsin ya. Ben garibanım, fukarayım, çok O- kötü durumdayım. Şöyle, Neden bunu dedin sen? Bunu söylememin sebebi çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Bunu söylememin sebebi senin videolarını da izlediğim kadar hani kötü insanlarla karşılaşan da var. Ben de bunları kurgu sanıyordum. Hı hı. Yani buraya geldikten sonra senin telefondan duyduklarım da var, gördüklerim de var. Kendim şimdi isim vererek kimseyi zan altında bırakmak da istemiyorum. Sadece bunlar karşılaşılabiliyor. Çünkü dünyada var zaten bunlar. Bunu söylememin sebebi de bir abimiz vardı, bir evlenmişti. Ona da eşi aynısını yapmıştı. Bir de gelen kişi doğru yani saf bir sevgiyle gelsin. Çünkü Hasan Hüseyin abi var ya. paraya da gelecek kişi her zaman bulursun. Kadın Ama ben fakirim dedi. He. Bir gittik milyoner çıktı. Param bugün vardır. Yarın olmadığı zaman bu sefer de hatun yanında olmayabilir. Bu yüzden doğru bir sevgiyle ilerlemek için kendime dedim ki ben mütevazi bir evim var. Hala haberi yok değil mi? Hala vallahi de billahi de haberi yok. Şimdi Türkiye'ye gittiğinde ne yapacak o kız? Şimdi Beyninden vurulmuşa dönecek biliyor musun? ya ben onunla hatta tanışırken yaşamlar. İnşallah İnşallah kültüre adapte olur ya. Çok farklı bir olur yaşam diye olur onun için. düşünüyorum. Çünkü biz aile olarak hem kalabalık bir aileyiz hem de sıcakkanlı bir aileyiz. Yani eve gelin değil de bir kızı varmış gibi davranacaklarını bildiğim için o konuda en ufak bir şüphem yok. Onun dışında da bu tanışma kısmında bu sebepten dolayı söyledim ona yani her şeyi garanti yapalım yani aklında soru işareti kalmasın. Benim durumum bunlar. Uyarsa yola çıkarız. Benim karakterim bu. Uyarsa bir yola çıkalım diye konuşarak zamanla kafamızdaki bütün her şeyi ayarladık. Bundan sonra bir anlaşamadığımız bir şey çıkmadı. Biz de ona güvenerek yola çıktık. Bir şey daha söyleyecektim bununla ilgili ama bir sorunun içinde vardı. Onu şu an aklımdan çıktı. Ama insanlar da tanışırken hani benim bunlar var, şunlar var yaparsa Söylemesinler değil mi? bence söylemesin. Evini en azından arabasını, malını, mülkünü, servetini söylemesinler. Şunu bence yapılabilir. Evin içini gösterebilirsin. Niye? Çünkü o da kız çocuğu. Ailesi onu gönderecek. Nasıl bir şeyde yaşamasını bilebilir ama yapmasa bence daha iyi olur. Çünkü gelen kişi de der ki bunda para var. Geleyim. Evlenmek çok kolay. Boşanmak olayı sıkıntılı süreçler yaratabiliyor. Şu kız buraya döner, sıkıntılı süreç ne olur? Derler ki bak gittin oraya evlendin, seni bıraktı döndü. Sen geldin buraya zamanını harcadın, paranı harcıyorsun. Bir yola çıkıyorsun. Para mevzusuna gelirsek ne kadarlık bir düğün masrafı ve mehir olayına? Benim bütün düğün masrafların hepsi en düşük seviyede kendisi tut. Ben şunu yapalım bunu hatta şöyle ben ona söyledim. Dedim senin ilk evliliğin olacağın için sana bırakıyorum. Aslında bunlar da bir yandan test. Dedim ki ne istiyorsun? Hani düğün salonunda ben biraz sıkışırım, borç alırım dedim, bir şeyler yaparım, üzerine koyarım. Dedi ki hiç bütçemizi zorlamaya gerek yok. Zaten burada evlerde de güzel düğün yapıyorlar.
toplam mehiri, işte alışverişi, çeyizi A'dan Z'ye düğün kısmı olarak 5250 dolara geliyor. Hı hı. Bunu parça parça ben buraya gelmeye yakın. Hemen hemen 250.000 TL. Hemen hemen onlara göre. Bu parayı yani Türkiye'de hiçbir şey yapamazsın. En son 2 ay önce mi 3 ay önce mi kız kardeşine evlendiğini söyledin. Orada Ortalama maliyetleri rakam vermeyelim. en azından yok şöyle düşünebilir insanlar, bunlar gösteriş yapıyor mu Ha. tarzına girebilir. Ona girebilir ya bunun ama 10 katı. ciddi rakamlara çıkabiliyor Türkiye'de. Ama burada da o paraları güzel düğünler yapılabiliyor ki arada aslında çok bir fark da yok. Yani düğün salonu tuttuğun zaman $1000 ya da $2000 bir düğün salonu farkı veriyorsun. Dediler ki hiç gerek yok. Evde yaparız. Kız kendisi söyledi. Yemin olsun ne zorladım hani. Hatta ben dedim ki sen hani hevesin kursağında kalmasın, istersen Yapalım dedin. Ben de şahidim. Yok dedi. Evde ben mutluyum dedi. Bir sıkıntı yok. Bu da senin hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Bunu yapan ne oluyor? Daha çok kazanıyor. Çünkü senin aklında bir soru işaretin kalmıyor. Daha fazlasını yapasın geliyor. Ben şimdi Türkiye'den gelirken parça parça, dün de gördüm, parça parça hediye getirdim. Yarın nasip olursa. O baklava gittim. neydi be? Allah razı olsun. Kardeşim nasıl bir baklavadır o ya? Adı neydi? Abi söyle, reklam olsun. O Ali reklam Usta'nın- değil ama Ali Usta'nın Mecidiyeköy'deki. ya o nasıl bir baklavaydı öyle kardeşim O ya? iyiydi. Ben hayatımda böyle bir baklava yemedim Allah ya. razı olsun. Feda olsun Vallahi kardeşim. kardeşim Senin de ya. burada Çok bir sürü- lezzetli ya. Akşam çorbadan başka Benim hanım salata, o şeyi aldı tavuk sallıyor. ayrı. Baklavayı aldı kaçırıyor. Nereye kaçırıyor dedim. Küçük Taner'in diyor. Bu Taner lan daha Taner'in dişi çıkmadı dedim. Yok diyor sen anlaman diyor. Ya, afiyet olsun. Onun hakkı diyor. Şimdi güzel sohbet açıyor. Tabii ki senin yaşadıkların, tecrübelerin değerli izleyicilerimiz için önemli. Sorduğumuz sorular mesela genellikle nereden tanıştın, nasıl tanıştın, nasıl anlaşıyorsunuz? Bazen sen az çok Sunda dilini de öğrenmişsin. Ben bir özelliğim var reis. Benim Allah'a şükür şöyle bir yere çalışarak değil de konuşarak, görerek yaptığım zaman çok çabuk ezberliyorum. Hafızamda kalıyor ve onun dilinde konuşmaya çalışıyorum. Öyle olunca da daha komik geliyor karşı tarafa. Yani ona yakın konuşmaya çalışıyorsun. Bu sefer daha çok gülüyorlar. Telefonda çünkü annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, teyzesiyle konuşurken bazen Sunda, Endonezya değil Sundaca konuşuyorum. Onlara garip geliyor, hoşlarına gider tabii ki. Bu da samimiyet doğuruyor. Bu yüzden bu şeyi söyleyecektim. O şimdi de aklıma geldi. Buyur. İnsanlar şey diyor. Buradan oraya ben birkaç videoda da görmüştüm. Buradan oraya gidiyorsun, birisine bulamam. Bu hem nasip işi. Türkiye'de bulamadın mı? Nasip işi. Bunun cevabını alayım. Nasip işi, bir de insanlar artık karşı taraftan saygı bekliyor. Yani Türkiye'de iyi kızlar yok. Ben milliyetçiyim. Öyle bir şey demiyorum. Yani iyi kız diye bir şey demiyorum. Yok diye demiyorum. Çok iyi kızlarımız da var. Milliyetçiyim. Ama bazı şeyler de nasip. Şimdi karşı taraf ne kadar iyi olursa olsun ya da sen ne kadar iyi olursun anlaşamayabilirsin. Kafa uyuşmaz. Uyuşmaz. İstersen görüş olarak da en iyisi olmaya çalış. Sevgi dilin aynı değilse uzaklaşmaya başlıyorsun. Çünkü çok arkadaşlarım oldu tanımak için, beraber birbirimizi tanımaya çalıştık. Şu an olmadıysa ben de ona uymamışımdır. O da bana uymamıştır. Ailem bu konuda ne diyor? Annem, babam. Son derece destekçi. Endonezya'dan evlenmene. Şöyle. Beni de izliyorlar bu arada değil mi? Evet, izliyorlar ki bu selam olsun. İzleyecekler. Şöyle zamanda ben küçük yaşlarda umre yaptım. Orada Endonezya, Allah razı olsun. Endonezyalı arkadaşlar hep görmüştük ne kadar kibar, hani duruşları, tavırları bazı insanlara belli olur ya, giyiminden de anlarsın. Oradan bildiği için annem bir de babamla birlikte çok fazla o tarafa gitmiştir umre için. Oradan anneme şöyle söyledim. Dedim ki böyle bir şey var. Hatta dedim ya dedim bu iş tokat işine benzemesin. Benim dedim. videoyu gösterdin. Tokatçı Bekir. Adımızı Tokatçı Bekir koydu bu da. Şöyle düşün. Şu an buradayım ama garip geliyor. Memo abi ne diyor Memo abi? Aynen. Böyle bir yola. Aynen diyor. Şimdi öyle düşünüyor ya. Sen de ama böyle seni düşünüyorsun. tanımadı. Yok. Şimdi Bu tanımadan önce, ben çünkü önce her seni şey- tanıdım, sonra Biraz Endonezyalı gülelim ya. insanları tanıdım. Hüseyin'le aramızdaki fark o. Ben seni tanıdıktan sonra araştırdım ben
Endonezyalı Cansın. insanlara. Ben sana Yıllardır. güvendikten 2,5 sonra yıl oldu değil mi? 2,5 yıl Ya oldu. bu adam uzun yıllardır. Benden çok, ben o kadar beklemezdim. Ondan sonra yani. İyi sabır varmış senin. Peki ailen Onu bunlara- anlatıyordum. Özür dilerim, sözünü kesiyorum. Anneme böyle dedim. Endonezyalılarla hani tanışabiliyormuşuz. Böyle bir şeyler var. Annem dedi, direkt söyledi, destekliyorum. Varsa dedi böyle bir şey. Tamam dedim. Ona istinaden yola çıktım. Yani eğer, çünkü şöyle düşün. Yani şu mu acaba, özür dilerim. Sen önce benim videomu izledin. Tabii. Benim videolarımı Tabii, önce tabii. dedin la bu ne biçimmiş, tokatçı mı bu? Evet, Sonra evet. biraz daha izledikçe doğru olabilir mi? Soru Aynen, işareti. orada. Sonra bir tık daha izleyince Bir de bu adam yapıyor şöyle, dedin. Ondan sonra şöyle bir kıyas da yaptım. Başka bu işleri yapan bu arkadaşların da işini kötülemek gibi olmasın. Başka kişilerinkini de izledim. Bana çok şey gelmedi. Şimdi isim vererek insanların ekmeğiyle oynamak iyi bir şey değil. Bu yüzden isim vermem. Bana daha sen sıcakkanlı, daha çok şey geldiğin için izleyeyim dedim. Ama şöyle söyleyeyim. Seni bir hafta 10 gün falan vardı, evet. Bir hafta 10 gün izledikten sonra dedim ki hani tanışayım. Hadi bir video izledim, internete gireyim, bir şey değil yani. Bir 10 gün senin videolarını tavsiyen olsun mu değerli izleyicilerimize? Özellikle de eş adayı varsa Hem- hemen benimle iletişime geçmesinler. Evet, Biraz beni bir evet, tanısınlar. evet. Bekir Önal evet, kim? videoları. Bir araştırsınlar. O önemli. Videoları 600 video var ya. Bir de şu avantajı oluyor. Karşı tarafa soracağın sorularda orada bir şeyler öğreniyorsun. Bir şey kafana yatmıyor Çok ya güzel da bir cevap verdi bak. ya da diyorsun ki bak böyle bir sorun olabilir, bizde de olabilir mi? Ha, Oradan yola çıkıyorsun. Ya şimdi şöyle olan olaylar da oluyormuş. Duyuyoruz, görüyoruz. şahit de oluyorsun. Ondan dolayı öyle söylüyorum. Şimdi oradan buraya çıkan adam tam buraya gelir, tam her şey organizasyon tamam, bir gün sonra düğün var. O para karşı taraftan para isteyebilirler. Ya sen geldin. Ya da bambaşka son dakika bir şey olur, kızı vermiyoruz. Oluyor mu? Bugün olan Oluyor mu? neler Oluyor. yaşıyoruz? Şahit oluyorsunuz telefonlara. Ondan dolayı videoların en baştan izlemenin avantajı şu, aklına yatmayan ya da aklına gelebilecek sorunlar ne olabilir? Ben şöyle aklıma geldi. Tamam, insanlar diyor ki o kadar kilometreden gelecekler. Dili bilmiyorsun. Nasıl anlaşıyor? Abi sen Türkçe biliyorsun. Her Türkçe konuşanla anlaşabiliyor musun? Anlaşamıyorsun. Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşan anlaşabilir. Bunu başlık olarak da atarsın. Kafamın eski- Endonezya'ya oflu damat diye. Olabilir bak. Endonezya olsa damat geliyor. Ama bizde uyuşan bir şey var. Ahlak kültürleri bizde uyuşuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani dili uyuşmayabilir, yemek kültürüne uyuşmayabilir. Alışırsın. Sen o tarafa alışırsın. O çözülür. Her şeyine alışırsın. Onlar çözülür ama ahlak kısmı başka bir şey. Bu arada başkaları ahlaksız diye bir şey söylemiyorum ama bize o yönden yakınlar. Ben yakınlık babında konuşuyorum onu. Ki gördüğüm kadarıyla çok mütevaziler. Anlayış konusunda da Trabzon'da genellikle Ruslardan, Ukraynalılardan evlenen oluyordu. Kardeşim Ya. sen peynir ekmekle mi yedin aklında Endonezya'ya geldin? Yo, Endonezya'yla. iyi ki de geldim, hem seni tanıdım. Bunu yazacaklar bak ben sana Onu söyleyeyim. yazabilirler ki yapabilirsin. Bu illa ben buraya geldim, buranın vatandaşı dışında evlenmem değil. Ben bu hatunla anlaşabiliyorum. Nasıl Evet. kısmet iş. Bu olay Senin bu. kafanda hayal ettiğin, senin istediğin kadın Nın profili, üstünde şu an. kadın profili diyelim. Düşünce Üstüne da şeyin demiyorum. Düşüncen bu kadındır. Evet. Ya sen bu kadınla evlenmek istiyorsun. Biz de buna saygı duyuyoruz. Evet. Yani kim nereden evlenirse evlensin. Bizi Abi ilgilendirmez. şöyle diyor, yabancı birisiyle de evlenebiliyorsun. İslami olarak da bir sıkıntı yok. Şey diyorlar. Kültürel olarak da bir sıkıntı yok. Şöyle düşün. Bu Bekir Önal'ın yüzünden diyor Türk ırkı karışacak. Devamlı aynı Abi. yorumları adam engelleyeceğim ama ya. Ama ya onu yazabilirler ama şöyle, baba Türk. Soy babadan gelir aslında, biraz hani hem bilimsel hem Soy babadan da gelse diyor adam. Ya, Yine ama de genetiği şu- karıştırıyorsun. tamam, Şimdi değil. bir şey söyleyeceğim. çok kardeşim. eskilere gidersek yabancılar Hepimizin vardı. kanında farklılık var. Osmanlı, Onu da söyleyeyim Osmanlı yani. İmparatorluğu'nun şehzadeleri, Göçmen değil padişahların Tamam, ondan sonra eşleri genelde yabancı uyruklu. Çin'den sebep savaşlar Yani- çıkıyordu. Özellikle yabancı Türk
Ya ben kraliçeler yok yani. ya ben o yüzden Hatunları yok yabancı yani. mamancıya bakmıyorum. Ya bunlar yazanlar cahil işte, yapacak bir şey yok. Artık hangi yüzyıldayız bilmiyorlar. Ya insanlar şöyle düşün. Ben şu an bir Amerikalı bir bayanla evlenebilir miydim? Bir yasak var İstediğinle mı? evlenebilirsin. Evlenebilirdim. Devletimiz hatta buna teşvik bile Ha, ediyor. bununla ilgili bir sıkıntı yok. Teşvik bile ediyor yani. Gidin evlenin, burada kültürü yayın. burada önemli olan ne? Sen anlaşabiliyor musun? Çünkü evlenmekte bir şey yok ki. Her parası olan ya da onu denkleştirebilir ya da başka bir şeyle evlenebilirsin. Şu an Ama- Endonezya mesela, özür dilerim. Endonezya Türkiye arasındaki bağlarını güçlendiriyor. 5 yıl önceki duruma bakın, 10 yıl önceki duruma bakın ve şimdiki duruma bakın. Onu Bunun ben- nedeni ne acaba? Bir soru işareti. Bunu Ya parantezi ama açıp kapatalım. Türkleri de çok seviyorlar. Nedeni ne işte, nedeni ne? Osmanlı zamanında. Yok abi, onu geçeceğim. Ne Yani- Osmanlısı? 1999'da burada ihtilal olduğunda bir tane yardım istemişler Türkiye'den de bir tane adam yardım etmemiş. Perişan olmuşlar burada. 1 milyon insan öldü. Bana kimse hikaye yapmasın. Her şeyi araştırdım, tarihi araştırdım. Son 5 yılda inanılmaz seviyede Türkler Endonezya'ya akın etti. Son 5 yılda beyler. Ama sırf bundan mı? Kültür, gelenek, görenek. Bir damat burada, bir milliyetçi bir damatın yapamayacağı bir şey yok. Örnek veriyorum, zengin bir kızla evlenen bir milliyetçi bir Türk damadı ailenin içine girdiği zaman bir işbirliği için devletine faydalı olabilir mi? Olabilir. Oldu mu? Ha. Oluyor, olmaya Ya devam neler ediyor. var neler. Şimdi bazı şeyler var, anlatmıyoruz. Şimdi 46 tane Kaan imzası oldu. 48 artı Ha, 12 pardon, diye 48. biliyorum ben. Şimdi İnşallah daha hayırlısı olur. SİHA'lar, dronlar, MT silahlar, tanklar. Şimdi bu Endonezya neden Türkiye'ye yöneldi? Silah sanayi şirketimizin güçlenmesinden kaynaklı. Müslüman bir kültürümüzün, geleneğimizin, dinimizin olması. Sonrasında Endonezya halkının Türk halkıyla haşır neşir, yani içli dışlı samimiyetiyle olması. Özellikle de vizelerin kalkması. Şu an Türkiye'den Endonezya'ya vatandaşlarımız 30 gün vizesiz gelebilir. Ama şeyi de Ama söyle. He. evlilik için gelenlerden vize isteniyor. Çünkü bunu Din İşleri Bakanlığı, özellikle evlendirme daireleri web sitelerinde evlilik cüzdanı basım aşamasında vizenin numarasını ister, yazar. Oraya yazdığı zaman veri tabanı çıkar. Immigration'dan onay gelir. Onun için kesinlikle evlilik için gelecekseniz online vize başvurusu yapın. Kesinlikle onu tavsiye Uygun bir şey zaten bence yapılır. ediyorum. Riske atmaya gerek yok. Lütfen kendinizi riske atmayın. Yoksa ülkeye girdi çıktı yaparsınız. Şimdi Endonezya Türkiye arasındaki bağları evlilikle güçlenir mi? Güçlenir mi? İnanılmaz güçlenir. Bir damat, Türk damadın buraya geldiğini düşünün. Neler yapabilir? Her şeyi yapabilir. Yani buraya yatırım da yapabilir, buraya hainlik de yapabilir, buraya düzgün insanları da getirebilir. Çok şey başarabilir. Burada tatil, turizm, ev işlemleri, satım işlemleri, evlenenlere yardım edenler vesaireler. Bunlar da faydalı işler, yani kötü işler değil. Şimdi bu adam da yatırım ister. Der ki babacığım, Endonezya'da böyle bir fırsat var. Benim eşim de Endonezyalı. Orada bir fırsatımız var. Yapabilir mi? Yapar. Buradan ticaret anlaşmaları da yapıldı. Çok güzel fırsatlar da var. Neden olmasın? Ya kız alınacak, kız verilecek. Bu ülkeler arasında aslında bir nevi anlaşma gibi, biliyor musunuz? Bu evlilikler ülkeler arası anlaşmaya benziyor. Vatandaşın nerede fazla? Tabii ki. Sen şimdi 5 yıl önce burada 300, 200 belki de maksimum Türk varken şimdi binlerce Türk yaşıyor şu an Endonezya'da. Günde kaç Günde sayı? 20 kişi geliyor Endonezya'ya. Günde Evlenmek 20 kişi Ama bak Endonezya'ya. bunu da bir araştırma. Neden günde 20 kişi geliyor? Sadece Türk Hava Yolları'yla kaç kişi geliyor biliyor musunuz? Aktarmalı ucuz uçak bileti bulup da gelenlerin haddi hesabı yok. Onu saymıyorum. Tamam, o da şey oldu. Haddi hesabı yok. Yani kaç tane havayolu şirketi geliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ülkemizdeki gençlerin düşünceleriyle, fikirleriyle asla dalga geçemeyiz. Asla keşke şunu yapsan da diyemeyiz. İnsanların düşünceleri, bakış açısı farklıdır. Kendisi de söyledi. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Aynen öyle. Kişinin hayatı, özgür Kendini iradesi, bağlar. parası da kendinin, düşüncesi de, adam üniversite mezunu, ailesi güçlü, her şey de var, kimseye muhtaç değil. Benim düşüncem bu diyor.
Ben diyor evlendim diyor. Boşandım diyor. Şimdi tekrar evleneceğim. Eşim Endonezyalı olacak. Şimdi bu söylemi, bunun konuşma tarzı o kadar açık ve net ki. Yani Hüseyin'in şunu diyor. Ben artık her şeyin ne olduğunu biliyorum. Ben kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Artık bundan sonra kimse bana şunu demesin. Keşke evlenmeseydin. Neden yapıyorsun? Lütfen saygılı ol. Lütfen saygılı ol. Hepinizin Ya zaten evladı öyle var. bir şey. Bak bu adam ne dedi başta? Bana dedi ki bu işte bir koparma var. Hatta Aynen. küfür de etmiştir kesin. Ha, etmiş. Etmiştir. Helal Hayırdır olsun. ya bu dolandırıcı mı ne falan demiştir. Ve Of Çünkü of. ama şöyle iyi araya girmek İyi istiyorum. tezgah diye bir Çünkü şey. iyi tezgah. Araya Hayır. girmek Şebeke mi istiyorum. falan filan. Araya girmek istiyorum. Yani aslında ucu çok açık. Yani sen hakikaten böyle bir şey olsa ne olur? Ben sana kaparayı yollarım. Örnek için konuşuyorum. Onun için kesinlikle Sonra araştırın. bir daha Rehber seni- arayacağınız, rehber ara- yapacağınız kişileri de iyi seçin. Ki ben seni gece aradım, açtım. Bir sorun oldu, hallettin ki ben sadece senden teyit almadım. İş adayımla da teyit aldım. Var mı? Yalan yok. Çünkü adamı tanımıyorum, etmiyorum. Nereden bir daha ulaşacağım? Diyorum ki bak bunlar oluyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bakıyorum. Senin söylediğinle, sen benim eşimi de tanımazsın. Ben çünkü Tanımıyorum. seni tanıştırdım. O da ta ne zaman bu olay benim nikah yaklaşırken, buraya Doğru. gelmem yakınken. 3 ay önce. Aşağı yukarı. O zaman tanıştırdım. Hani o tanıma imkanı yok. Dedikleriniz tutuyorsa nasıl tutuyor? Demek ki ortada bir doğruluk var. Yoksa ben yolladım parayı bir daha ara. Adam telefonumu açmıyor. 12 saat buraya peşine mi düşeceğim adam? Nerede, Ya yerini tabii bilmem bazı için. insanlarda yapılabilir ama yani. kurgu olduğunu, işte şebeke olduğunu, işte dikkat etmemiz gerektiğini falan filan söylüyorlar ama şunu söylüyorum. Her insanın elinde bir telefon var. Her insanın bir yaşanmışlığı, bir yaşayacağı var. Benim evim, adresim belli kardeşim. Yozgat Ahdağ Madeni, Muşalim Kalesi köyü. Babam, anam orada. Hamdi Önal'ın oğluyum ben. Tamam. Anam da belli, babam da belli. Ailem de orada. Benim kimseden korkacağım da yok, korktuğum da yok. Benim kimseye de eyvallahım yok. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ha, iftira atanla da Ya onlar hesabını olacak. veririz yani. O iftirayı Her şey- atanın da hesabını sorarız. sorarız. Yani atamıyorlar, yapamıyorlar. Tabii senin gibi ilk Karalama defa izleyenler karalama olabilir. olabilir. Karalamayı da şöyle yapamazsın. Ben seni tanımıyorum. Ben He. hiçbir tane yorum gördün mü? Yok, Ya tamam. şöyle mi diye. Karalama olayı hem şahsi olarak çok kötü bir şey. Adamı iyi bir tanı ya Heh. da tanımaya çalış. Yanlışını gördün. bu neymiş la falan filan de bir Sen, bak bakayım. sen ya. yanlışını gördün. Bana şahsi olarak yanlış yaptın değil mi? Belki ben kötü insan da olabilirim kendi yapımda. Sana herkesin doğrusu aynı olacak diye bir şey yok. Ama sana karşı bir yanlış yaptım. Der ki bak ben oraya gittim. Bak şimdi videoyu çektim o zaman söyleyemedim. Bak şimdi yorumu atıyorum. Bu adam bana bunu yaptı. Ispatlamak şeklinde. Ispatlayabilecek. Diyecek ki ben oraya gittim de bana şunu yaptı bunu ya. Şimdi Hadi kanıtla. benim o kanıtı yapabilirsin. öyle bir şey yok da. Orada ben gördüğüm kadarıyla alakası bile yok. Yani Asla. öyle Allah razı olsun. Ya en çok bak sana ayrı teşekkür ediyorum ama yenge hanım daha 2 aylık çocuk kaç aylık 3 mü? 2 aylık. 2-3 aylık yemek yapmak zorunda mıydı akşam? 10 numara sofra kurmuş. Sağ olsun, lafını Çorbasını ikiletmez yapmış. Salatasını. Hani insan bir eve girdiği zaman da bazı insan böyle surat yapar ya hissedersin. Ne öyle bir şey gördüm. Hiçbir sıkıntı yaşadık. Yemeğimi yedik, çayımızı, çorbamızı içtik. Akşama kadar biraz muhabbet ettik. Gittik yatağa girdim. Sabah kalktık yine kahvaltı hazırlanmış. Ben dışarıda yapacağız diye biliyorum. Yine yenge hanım Allah razı olsun. Kesene bereket bu arada senin de. Yemeği hazırlamış yine yedik. Otelden aldım geldim. Ulan kahvaltı mı yapacağız dedi. Ne yapacağız dedim. Gel otur şuraya. Ya o yüzden Allah razı olsun ya. Sen hadi bu işi içindesin yapıyorsun ama Şimdi yenge hanım ayrı, canını yedim. Bak, hani bak, gönüllülük benim- esastır düşünerek İyi de Allah, Bekir yok, ben Önal'ı Allah tanıyorum. razı olsun diyor. Dur. Ben bu işi dost kazanmak için de yapıyorum. Şimdi her yardım ettiğim insana fark ederseniz samimiyetimizi, iletişimimizi koparmıyoruz ki onlar koparmadığı sürece birkaç kişi hariç. Ne olabilir Yani anlaşamayabiliriz. onlar birkaç kişi hariç. Onlar işleri bittikten sonra telefonları açmamaya başlayan kişiler, isimlerini vermeyeceğim. Ayıp olur. Birkaç kişi ondan sonra. Ben dost kazanmak istiyorum. Tabii ki işimi para karşılığı yapıyoruz, şey yapıyoruz, koşturuyoruz ama inan bana fazlasıyla da buradan gidenler ağlayarak, hüzünlenerek, can ciğer olaraktan
Gidiyorlar. Bırakmıyoruz da. Ben bu adamın yanına gideceğim Adana'ya. İnşallah. Allah nasip ederse. Ya önemli olan bir de şey var, yani sürekli görüşemezsen de aradığın zaman kaldığın yerden devam edebiliyorsan o senin dostundur. İşte vefakarlık önemli. O önemli. Vefa mevzusu. Gittiğin yerde de önemli olan bir çayın var mı? Ya belki geldim ben buraya. Çay var mı derim Bekir kardeşim. Var. Ha içtik bitti. Bu önemli olan. Bunu benden bu kazandı. isteyebiliyorsa, bak Hı. bana şunu diyebiliyorsa, kardeşim bir su ver de içeyim. Kardeşim çay var mı lan dediği zaman şu samimiyet var ya, nedir biliyor musun? Bu adam herkese bunu demez. Belki samimi akrabalarına bile gidip bir bardak çay içmişliği yoktur. Bak açık konuşayım. Ben de öyleyim. Öpöz akrabalarımın evine gidip de bir bardak su içmişliğim yoktur kardeşim. Doğru. Herkesin kişiliği, karakteri farklıdır. Bu adamın düşüncesi, senin düşüncen, Ya benim düşüncem herkesle farklı. anlaşabiliyorsan zaten Ha. sende bir sıkıntı var. Sıkıntı demek. var. Demek ki yalan yuladın. Ha. Yani altlı üstlü benzerin yok demek. Şimdi Allah'a çok şükür. Tabii buraya gelenleri az çok yanımda duruyorsunuz, telefon konuşmalarımı. Yüzlerce telefon konuşması yapıyorum günde. Bu konuşmalardan mesela 3 günde 300-400 kişiyle konuşuyorsam bir kişiyi anlaşabiliyoruz. Aynen. Tercih ediyoruz. Bazıları diyor ki abi diyor şu kadar Kararsız kredi kalıyor. çekeceğim, evleneceğim. Ben yardım etmem diyorum. Kredi çekip evleneceksen yardım etmem. Abi diyor işte diyor ailemin izni yok. Annem babandan rıza almadan yardım etmem. Ondan sonra abi diyor işte diyor kız diyor 60.000 dolar istedi, ben yardım etmem. Çünkü çok fazla istiyor, şebeke dolandırılsın. Abi işte kız benim Türkiye'ye gelecek, ben parayı göndermemi istiyor. Hayır, yardım etmem. Kesinlikle şebeke, engelle. Anasını babasını bırakıp da izinli Burada araya olmadan gireceğim. sana gelen dikkat etmen gerekiyor. Tam burada girmem. Buyur. Ben bunu hatta senden duyuyordum ya, diyordum ki ya böyle bir şey yoktur diyordum. Çünkü hani gelsin, insanların aklında şöyle bir soru işareti olabilir. Buraya gelsin de hani ben olmam başka birisi kazan, tercümanlığını Asla. yapayım. Ha. Ama soru işareti olarak kalabilir bak sen. Şimdi işin Bunu da içindesin söyle ama lütfen. Aynen. bu dışarıdan izleyen birisinin aklında bu soru işareti kalabiliyor. Ondan dolayı bunu söylemek istedim. Bir de eş adayını araştırırken hem ailesiyle konuşsunlar hem de bir testlerden geçin. Çünkü oradan buraya çıktıktan sonra bütün işte artık nikah yaklaşırken harcamalarını yapıyorsun. Son dakika vazgeçeyim ya da şununla konuşmaya başlayayım. Onu yaptığın zaman her taraf için sıkıntı O gibi çıkıyor. düşünene şunu söyleyelim. Eğer aklına kötü bir şey geliyorsa, ya Bekir bunu demesindeki maksat gel ben sana yardım edeyim. Ben asla kimseye gel ben sana yardım edeyim demem. Hı hı. Aslında o şebeke. Deme. Yani orada şebeke, ben burada öğrendim onu. He. Şebekeler hakikaten varmış. Hem de sadece onun için hem kızı kullanıyorlar hem de erkeği kullanıyorlar. Erkeğin parasını sömürüyorlar. Kızı da yanlış yollara sömürebiliyorlar. O yüzden araştırma konusunda iyi bir şey yapıyor musun? Ben onu da öğrendim. Yani burada yenge hanım da Allah razı olsun, senden Allah razı olsun. İki taraftan program yapıyor musun yani? O kadar lafını seçerek korkuyor da bir yandan. Yok, insanlar yanlış Bozulmaya. anlamasın diye. Şimdi Bekir Önal şöyle bir şey de ben noktayı koyayım. Bekir Önal herkese yardım etmiyor. Bekir Önal diyebilir yani. Benim sonuçta burada rehberlik hizmeti veriyorum. Evet. Destek hizmeti veriyorum. Yani bütün dosyalamaydı, vizeydi, her şeyi yapıyorum. Ama sonunu görmediği bir evliliğe de asla destek vermiyor. Abi yoksa yalan. Şahit oldun mu abi? Tabii ki. Anlatsana Yani, bir tanesini mesela. Direkt mesela söyle Anlat, yani. anlat, sıkıntı yok. Mesela söyleyeceğim. Mesela diyorsun kızla görüşürken diyorsun saçının boyalı halini gördün mü? Aslında ne alakası var? Evin bak. Ne diyorsun lan Öyle sen bana? evlenebilir. Onunla da evlenebilir. Sen de şahit oldun, canlı yerim, lütfen bunu dostlarımıza Tırnakları anlat. ojeli mi? Aslında Ondan sonra sürebilir. ailesiyle mi yaşıyor, tek mi yaşıyor? Bekir Önal yardım edeceği kişiye bak da Yutmuşum bu hayatı normal, kardeş. Bekir bazı cevapları alınca direkt diyebiliyor yani. Kardeşim diyor, o kadın engelle, o şebeke elemanı seni üzecek. Ondan sana karı olmaz. Sabah mesaj neydi? İsim vermeden. Sıkıntılıymış Anlat kız. abi, ne- nasıl sıkıntı? Kız VIP çalışıyormuş. Ama şurada şöyle bir araya Çocuk gireyim. 7 aydır konuşuyormuş bir de ya. Şuradan bir araya... Üzüldüm, çocuğa üzüldüm yani. Emek Şuradan vermiş bir araya o kadar. gireyim. Şimdi sen bunu söylerken karşı taraf diyor ki abi ben açık bir kadınla evlenebilirim. Ya da başı açıktı sonradan da kapatabilir abi. Oluyor mu? Açan da sonradan kapatan da sonradan açabiliyor. Biz şimdi buraya evlenmek için gelen olan kişiler şöyle düşünüyor. Abi normal değil mi? Boyatabilir abi. Niye kötü çıksın? Ama buraya geldikten sonra şunu öğreniyorsun. Onu yapanlar öyle olma ihtimali Saçını yüksek neden değil. boyatır biri? Kapalı olduğu halde. Aynen. Bir. İkincisi,
Yani Bu bizim boyatma Türkiye ile mevzusu burayla farklı. kültürümüzde biraz daha farklıdır Hı. Endonezya'da. İkincisi oce çalarlar. Namazındayım, niyazındayım diyorlar. Bunların mezhebine göre oce çaldığı zaman abdest geçmez. Aynen. Şimdi bu bilindik aslında bunları biraz kafayı çalıştırsan çözersin. Üçüncüsü evini sorarım. Ev halini sorarım. Duvarları sorarım. Ondan sonra annesini babasını sorarım. Ya ne alaka abi diyor. Sen cevabını ver diyorum ya. Ona göre hemen analizini yaparım. Derim ki kardeşim birkaç tane daha özel sorularım var. Şimdi bu işi yapanlar bizden eğitim almasın sonra. Ondan sonra. Tabii bu özel sorulardan sonra analizimi yaparım. %99.99 doğru çıkar Evet, benim çıkar. işlemlerim, analizlerim. Sonrasında da Bekir abim canını yerim. Sen bir taneymişsin. Teşekkürler abi. Ya da Bekir kardeşim sağ ol. Dua ederler. Onu o yüzden baştan beri söylüyorum. Bu videoların baştan beri izlerseler bu hataları en aza indirgeyebilirler. Çünkü şöyle bir algı oluşuyor. Burada da şimdi bizim gibi düşünenler için söyleyebilirim. Herkesin düşüncesine saygımız var. Biz buraya belirli hep aşağı yukarı aynı düşünce yapısına sahip olanlar burada evleniyor. Burada da spor salonunda rahat giyinip başörtüsü takan insanlar Ya her şey var burada da. Onu da söyle. O yüzden, her şeyi burada bulabilirsiniz. ya da Her yerde iyiler, kötüler var. bu oraya gidiyorlar diye onlar kötü insanlar demiyoruz ama bizim gibi düşünenler için bu rahatsızlık verici olabiliyor. Ona göre testlerinden iyi geçirsinler. Bak çünkü karşı taraf da seni test edecek. Sen de karşı tarafı test edeceksin. Çünkü evlendikten sonra eyvah para etmiyor. Eyvah demenin bir manası var mı evlendiğinde? O yüzden evlenene kadar birbirinizi deneyin. Kötü bir şey değil ki. Ben Hatun'a konuşurken dedim ki ben yalan söylerim dedim. Ama nasıl yalanlar? Söylediğim yalan senin canını yakmayacaksa, ki benim maddi durumumla ilgili mesela yalan söyledim ona. Çok fakirim dedim. Çok aşırı fakirim. Hani durumum o kadar iyi değil. Ben O adam borçla... çok sıkıntılar yaşadığından dolayı böyle demiş işte. Yok öyle bir şey yok. Yok. Sen Yok. bazı kadınlar para peşinde olduğundan dolayı bunu bildiğim dediğini için, söylüyorum. Onu bildiğim için ben şöyle yaptım. İşimi garantiye alayım. Severse bundan dolayı sevsin. Zaten durumun iyi olduğunu olursa ki hani ben şöyle zenginim gibi bir şey söylemiyorum. Allah'a şükür diyorum sadece. O durumu gördükten sonra zaten ona zararı var mı? Yok. Böyle yalanlar söylerim diye ona söylediğim için onunla ilgili de içimde herhangi bir kuşku yok. Hani millet şey demesin sen yalan söylüyorsun. Yok hiç şey yapma. Bizim vatandaşlarımız çok iyi anladı seni. Senin gibi düşünenler çok milliyetçi kardeşlerimiz de var. Abim senin evlilik nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Video 45 dakikadır bu ağlama. Daha beni bıraksan daha Dur iki saat yeter dur. konuşurum. Daha çok konuşturacağım seni. Elhamdülillah bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Buyur canım. Olumlu olumsuz yorum yapan herkese teşekkür etmeyeceğim. Çünkü hani olumsuz yorumlar eleştirilere açığım ama olumsuz yorumlar Ve hakaretvari. Evet hakaretvari olduğu zaman hakkımı helal etmiyorum onlara. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Genelde olumsuz yorumlar hani benim engelim üzerinden. Hani eşin mutsuz falan diyor. Ya kamera arkasını görmüyorsunuz siz. Bazı insanlar vardır kameraya karşı utangaçtır. Siz kameranın arkasındaki halini, bana olan davranışını, mutluluğunu göremezsiniz. Aynen öyle. 11.000 kilometreye mutlu olmayacağı biriyle gitmez, kimse gitmez. Hem öyle Burada evlenen Endonezyalı bayanlar, kardeşlerimiz ona bakmıyor abi. acından ölmüyor. Yani tabii. sonuçta yaklaşık biz bir haftadır evliyiz. Yani bu bir haftalık süre içerisinde elhamdülillah Abi, evimizde su her şeyimiz, meselesini anlatsana. evimizde her şeyimiz var. Ne Ama suyu? beslenme alışkanlığı hala baba evindeki gibi devam ediyor. Suyu anlatsın. suyu Ya anlatsana, mesela ben su istedim. Araya iş Bak bu girmiş, çok güzel bir unutmuş. şey. Ardından ikinci defa istediğimde canım mesela bizim şeyde hani diyebilirler kalk kendin getir falan o şekilde değil. Dediği şey canım özür dilerim ama 3 defa 4 defa özür dile. Ya canım özür dilemene gerek yok. Unutmuş olabilirsin diyorum. Onu deyince o suyu Çok getirmesine şeyler bile yani. gerek yok ama anlayış yani olarak. getirmesine bile gerek yok. Ha ben unuttun mu falan deyince direkt özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yani bunu Ya bu seni etkileyen bak mevzu. beni şimdi şöyle bunu ilk geldiğimdeki Acaba biz Türk erkeklerinin ihtiyacı olan bir özür müydü? Hem o olabilir hem de anlayış reis. Şimdi şöyle ilk geldiğimde de Bekir'e bunu da izah etmiştim. Şu an Endonezya halkı bizim 30-40 yıl önceki aile yapımızı yaşıyor. Evet. Hepsi Hani değil biz beyler. deriz ki, Genel bak, konuşmayalım. Yani genel konuşalım. Bölgeden bölge. Büyük çoğunluğu diyelim. Ben özellikle kırsal bölgeden evlenmesine karşı değilim. Özellikle tavsiye ediyorum. Evet.
Kırsal bölgeye yönelim beyler. Şehir merkezleri tehlikelidir. Bali'ye gidenler Artık. mesela. Yani şehir merkezinde affedersiniz göz açılmış kızların ya. Gözü gönlü açılmış artık. Ama kırsal bölgesinde o kadar mütevazı, o kadar efendi, namuslu kızlar var ki inanılmaz ya. Lütfen özellikle son 10 yıl, bak 10 yıl bile sürmeye de bilir. Çünkü Endonezya'nın gençleri de değişiyor çünkü. Yaşlılar öldükçe inanılmaz değişiyor teknoloji geliştikçe. Acele edin. Fırsat varken değerlendirin. Bir de Şöyle söyleyeyim. adam yanımda anlatıyor bana su meselesini. Hala şaşıp benim bile hoşuma gidiyor. Bir abim olarak Ne hani kadar böyle güzel bir mutlu şey, değil mi? olması. Yani basit bir görünen şey ama ne kadar insanı böyle şey yapıyor. Hani normalde incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden kavgalar çıkıp ayrılıklar oluyor ya. Ya bunlarda anormal derecede hoşgörü var. Acayip hoşgörü var. Alttan alma var. Mesela eş adayı bir on olabilir. Bir anlaşmazlık olduğunda, bir tartışma olduğunda susabiliyor ya. Hani susuyor. Tekrar ediyorum. onu- Tekrar ediyorum. Şimdi videoda şey anlaşılmasın. Siz ne yapıyorsunuz Endonezyalı kadınları övüyorsunuz derler. Şunu Yok, anlatayım. biz Her karşılaştığımızda yerde söylüyoruz. her yerde iyiler kötüler var. Tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde Evet. ben gaza geldim. Bir gireyim şuradan birini bulayım hemen evleneyim. o Yapmayın. yüzden- Araştırın. Baştan Yani niye o yüzden videolarımı bunu da bol bol izleyin ki anlarsınız. Ben niye baştan dedim bütün videoları izlesinler çünkü burada sıkıntı yaşayanlar olmuyor mu? Çok. Oluyor. Ama orada önemli olan ne? Örneğin 20 kişi Ailesiyle- evleniyorsa günde bunun 7'si 8'i problemli. Yani O anlaşmazlıklar da çıkıyor, şeyde sıkıntılar çıkıyor, belki video- dolandırılıyor, Ya da- adam evlenemiyor, alıp götüremiyor vesaire Şöyle de vesaire. o şuradan olabilir. Bir iki video izleyip hadi bunlar her şeye Bunu tamam yapmayın. deyip Bunu yapmayın. bunlar her Araştırın. şeye tamam diyor. Hadi gideyim evleneyim 2,5 yıl orada- izlemiş bu adam beni. 2,5 yıl. Orada bence onlarda sıkıntı çıkıyor. Biraz izleyin değil mi abi? Evet, tabii. Videoyu sonlandıralım. Birçok sorunun Yoksa ben 2 saat daha konuşacağım. Mesela- Ne yapıyorsunuz abi? Evet. Vatandaşların zamanı yok. Bekir Önal'ı aramadan, onu bağlantıya geçmeden videoları izlerlerse zaten Bekir Önal'la ilgili kafalarında hiçbir soru işareti Bekir Önal. kalmıyor. Abi baksana benim aklımda neler soruyormuş. Ben seni bir test ettim yalan söylemeyeyim. Çünkü reis ÖSYM ya. gibi çalışmış. Beni de test ettin mi kardeşim? Yok sen daha burada birkaç gün tanıdın abi. Dün 1 bugün 2. Hakkında hayırlısı Ben olsun. son söyleyeyim öyle Evet. kapatalım. Buyurun. Buraya gelecek arkadaşlar hem karşı tarafın ailesiyle konuşsunlar hem kendi aileleriyle konuşsunlar. Sonradan iki tarafla ilgili sıkıntı çıkmasın. Sonra kendi huzursuzlukları başlayacak. Bir de hemen ben bunu tanıdım yarın gideyim değil. Bazı videoları izleyerek baştan sona en geriden gelsinler. Bu evlilik 2 saatini harca kardeşim sen de yani. Baştan sona bir izle. Sıkıntı olabilecek şeyleri gör ya da seninle ilgili sıkıntı olabilecek şeyleri karşı tarafa aktar. Anlaşırsanız bir sıkıntı çıkmaz. Ben öyle umut ediyorum. Konuştuğum kadarıyla da öyle şeye gaza gelmeyelim. Burası hep her şeye okey diyor. Yani videoların Ama- gazına gelmeyelim. Ama Güzel konuş. anlayış olarak çok hatta ben biraz sıkıntı çıkarmaya çalıştım gelmeye çalışırken bir kavga çıkınca ne oluyor diye. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadı. İnşallah da olmaz. Seni daha çok tanıyacağız. Daha çok video üreteceğiz seninle İnşallah. beraber. Yarın Çok gidiyoruz. çok içeriklerimiz. Şşt, söyleme. Yarın gidiyoruz. Spoiler vermeyelim. Hiçbir şey spoiler vermiyoruz. Bir sampay cumpa yapalım. Sampay Cumpa. Sampaycım bu. Kameraya bak. Kameraya. Şurayı var ya hep diyordum ki lan ya gerçek mi? Kurgu işi olmasın. Kanka Şu an burada poz veriyor. Şimdi la Oktay abi Almanca Şimdi Oktay burada poz abi veriyor. şey yazıyor. Buna yazmışlar. Bekir'le siz Yozgat'a gittiniz. Yeşil perde koymuşsunuz. Yok biz şuraya gittik. Yok Vallahi buraya gittik. değil ya. Bu Zafer Paşa'nın bisikleti. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. 50 dakika olmuş. Abi, Kendinize hoşça çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampay Cumpa.